dünya tatlısı 6 yaşında bir bıcırığımız var. Peki şu anda nerede? Burada değil. Babasının yanında mı peki? Yok. Bu arada unutmadan pervazda da bir sorun var. Yağmurdan şişmiş herhalde, tam kapanmıyor. Peki çocuğu Melek Hanım burada olmadığı için mi başka bir yerde kalıyor? Ben Melek abla adına yaptığınız her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. En kısa zamanda eksiklerin giderilmesi için elimden geleni yapacağım. İyi günler. İyi günler. Şimdi benim bir yeğenim mi var yani? İnanmıyorum. Bir yeğenim var. Yıllardır varlığından haberdar olmadım. Küçük, 6 yaşında bir kız çocuğu. Peki nerede şimdi? Ne yapıyor? Kiminle? Nefes alalım bakalım. Şimdi öksürün. Hastamızın iğnesi hazır doktor hanım. Teşekkürler hemşire. Hastamızın kolunu açar mısın? İğne mi yapacaksınız? Korkuyor musun yoksa? Yo, korkmam ki ben iğneden. Hem iyileşeceksem hiç korkmam. Aferin o zaman size. Burcu abla da böyle hiç korkmam derdi. Ne güzel oynuyordu bizimle, değil mi? Evet. Çok eğleniyorduk onunla. Keşke gitmeseydi. Elif'le niye bu kadar ilgilendi ki? Sanki bu adamı bir yerden hatırlıyor gibiyim. Tabii ya. Bu o. Doktor bey, kanı bulduk. Ne? Allah'ım sana şükürler olsun. Harika, kanı kim verecek? Ben vereceğim. İnanmıyorum ya. Bu adam Kenan Bey'in arkadaşı. Allah'ım nasıl olur? Ne yani şimdi her şeyin arkasında Kenan Bey mi var? Ben Elif'i de söyledim. Melek ablanın bir kızı olduğunu söyledim. Ah Zeynep, sen ne yaptın ya? Of. Ne yapıp edip Melek'i hapisten kurtarmam lazım. Yeğenim de benim gibi annesiz büyümesine izin veremem. Sadık, Buyurun Melih Bey. Rıza'dan bir haber var mı? Hala ulaşamadım ama Bir gören de mi yok? en son mahallenin arkasında eski bir lastikçi varmış. Orada görmüşler. Anladım Sadık. Tamam. Bundan sonrasını ben halledeceğim. Selim amca,
Burcu abla bir daha geri gelmeyecek mi? Çok mu seviyordunuz bakayım siz Burcu ablanızı? Evet. Evet. Geri dönsün. Bizimle oyun oynasın. Elifciğim şu telefonu uzatır mısın? Burcu ablanızı arayalım bakalım. Geri gelmek isteyecek mi? Alo, Burcu merhaba. Müsait misin? Biliyorum, seni üzdük ama... Ben olsaydım burada emin ol böyle bir şey olmazdı. Ya, aslında ben bize ikinci şansı vermek ister misin diye aramıştım. Kızlar seni çok özlemiş. Gerçekten sana ihtiyacımız var. Öyle mi? Anladım. Tamam Burcu, hoşça kal. Ne oldu amca? Geri geliyor muymuş? Üzgünüm kızlar. Burcu ablanız başka bir iş bulmuş. Yani bizim gibi başka çocuklara mı bakıyor şimdi? Evet Elifciğim. Sen haklıymışsın Melek. İnsan yüzüne aydınlığa dönünce karanlığa yenik düşmüyormuş. Allah büyük işte. Senin duruşma gününle benim çıkacağım gün neredeyse denk geldi. Çok az kaldı Melek. İkimiz de kurtulacağız buradan. Melek, ne oldu? Sende bir şey var. Müdürün yanından geldiğimden beri ağzını bıçak açmıyor. Hadi söyle kızım, ne oldu? Abla ben çıkamayacağım ki buradan. O ne biçim laf öyle Melek? Ne demek çıkamayacağım? Ömrüm bir iftiraya kurban. Kızımdan ayrı geçip gidecek burada. Allah. Sen de bakayım bana. Ne oldu? Bugün avukatla konuştum. Buradan çıkabilmem için deliller yetersizmiş. Yani buradan çıkmam çok zor. Ben çıkamayacağım abla buradan. Buradan çıkamayacağım. İnsan giderken bir haber veririz ha. Yanlış mıyım? Abi ben... Korkma. Sana bir şey yapmayacağım. Senden son bir şey istiyorum. Şu son kalan baronun ismi ve adresini. Abi yapma. Ne olur gözünü seveyim. Beni ateşe atıyorsun. Merak etme. Yalnız gideceğim. Benim gönderdiğimi öğrenirlerse yaşatmazlar abi beni burada. Adını öğrenmeyecekler. Yemin et abi. En sevdiğinin ölüsünün üstüne yemin et abi adım vermeyeceğine. Yemin ederim. Sen sadece ismi ve adresi söyle yeter. Mahmut abi. Namı der Kara Mahmut. Yarın öğleden sonra Köprüköy'de büyük bir teslimat yapacak. Orada bulabilirsin. Eyvallah. Yalnız abi dikkatli ol. Bu Kara Mahmut bir önceki Deli Haydar'dan daha tehlikelidir. Bu işlerin şakası yok abi. Biliyorum. Merak etme. Düşünüyorum. Hala aklım almıyor. Arabasız, trafiksiz bir yolda nasıl böyle bir kaza yaparsın? Ben de anlamadım abi. O kadar da dikkatli kullanırsın halbuki. Allah'tan çok hızlı gitmiyordum. Yoksa şu an aranızda olmayabilirdim. Nasıl konuşuyorsun öyle Selim?
Öyle ama gerçeği söylüyorum. Neyse şu kaza raporu bir çıksın da bakalım arabadan bir sorun varmış. Evet, raporda her şey ortaya çıkacak. Neyse, bunları boş verelim şimdi. Sen aramızdasın ya, önemli olan bu. Tabii Selim'cim. Allah seni bize bağışladı. Yaşıyorsun ya, bundan daha önemli bir şey var mı şu anda? Melek Hanım'ın çocuğu mu var? Dünya tatlısı 6 yaşında bir bıcırığımız var. Peki şu anda nerede? Burada değil. Babasının yanında mı peki? Yok. İnanmıyorum ya. İnanmıyorum. Resmen Kenan Bey'in arkadaşıymış. Arkadaşı olduğuna göre demek ki bütün bunların altında da Kenan Bey vardı. Yok. Benim yarın Melek ablanın yanına gidip bütün bu olanları anlatmam lazım. Of ya. Uf ya. Burcu niye gitti ki? Evet, şimdi olsaydı bize istediğimiz masalı okurdu. Aynen. Uf ya, uf. Bu evde bizim istediğimiz hiçbir şey olmuyor. Biz de bu evde yaşıyoruz. Biz de bir bireyiz. Galiba biz çocuğuz diye böyle yapıyorlar. Çok doğru. Küçüğüz diye dinlemiyorlar bizi. Ne zaman büyüyeceğiz ya? Ne zaman? Sence amcam Burcu'yu geri getiremez mi? Bence yapabilir. Yanımızda telefon etti, duymadın mı? Başka iş bulmuş. Geri dönmeyecekmiş. Ne güzel. Sürekli bizimle ilgilenen biri vardı. Ama artık yok işte. Yine kaldık tek başımıza. Evet, hep bırakıp gidiyorlar. Önce Ayşe teyze. Şimdi Burcu abla. İyi ki Selim amca var. Bir tek o kaldı. Doğru söylüyorsun. Selim amcaya bir şey olacak diye çok korktum. Ben de. Biliyor musun? Bazen yalnız kaldığımda gözlerimi kapatıp anneme sarıldığımı hayal ediyorum. O da bana sarılıyor, öpüyor. Kim bilir yeğenim şimdi nerede Efruz baba? Acaba bana benziyor mudur? Nasıl yaşıyor? O kadar merak ediyorum ki. İşte hayat böyle bir şey evlat. Bundan 3 ay evvel kardeşinin yaşadığını bile bilmiyordun. Şimdi bir yeğenin olduğunu öğrendin. Evet ama kardeşim hapiste. Yeğenimin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Unutma, bu yolu sen kendin seçtin oğlum. İntikam diye tutturup kız kardeşine doğruları anlatmadın. Vakti zamanında kız kardeşinin karşısına geçip kendini tanıtsaydın bugün kardeşin hapiste olmayacaktı. Yeğenin de kanatlarının altında olacaktı belki. İntikam ateşini her şeyin önüne koydun be oğlum. Sürekli aynı şeyleri söylüyorsun Efruz baba. Niyetin canımı acıtmak, beni incitmek mi? Oğlum, bu ne biçim laf? Sen benim kıymetlimsin. Ben senin ne diye canını acıtayım?
Ne diye inciteyim seni ben? Sana sadece doğruları göstermeye çalışıyorum. Ailenin, sevdiklerinin önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorum oğlum. Kardeşimi o hızbe delikten kurtaracağım. Yeğenimin nerede olduğunu bulacağım. Onları bir araya getireceğim. Ve intikamımızı alacağım. Göreceksin Efruz Baba. Umarım dediğini yaparsın oğlum. Ama Allah korusun, bazen bir de bakmışsın elindekileri de kaybetmişsin. Ne diyorsun sen Efruz Baba? Aile her şeyden önemli, sevdiklerin her şeyden değerli. Bunun kıymetini bil diyorum oğlum. Sen sevdiğin insanları kaybetmenin ne kadar acı olduğunu biliyor musun Efruz Baba? İçimdeki ateşin canımı nasıl yaktığını biliyor musun Efruz Baba? Hiçbir şey bilmiyorsun. Öyle mi zannediyorsun? Al hadi. Boğazından bir iki lokma bir şey geçsin. Sağ ol abla ama canım hiç istemiyor. Ama aç acına olmaz böyle. Hasta olacaksın. Evladımdan ayrı kaldıktan sonra iyi olmuşum, ne faydası var ki? Seni böyle gördükçe ben kahroluyorum. Buradan çıkacağım için suçluluk hissediyorum. O nasıl söz abla? Buradan çıkmayı benden çok sen hak ediyorsun çünkü Melek. Ben işlediğim bir suçun cezasını çekiyorum ama sen... Abla, sen suçunun cezasını burada yıllardır yavrundan ayrı kalarak çektin zaten. Bana söz ver. Buradan çıktığında kızını bulup onu tekrar kollarının arasına alacaksın. Sen de öyle Melek. Sen de. Kim bunlar biliyor musun? Ailem. Ailen mi? Ama nasıl olur? Hiç bahsetmedim sana. Daha doğrusu bahsedemedim. Seni yanıma almadan yıllar önce kaybettim onları. Sen ne diyorsun Efruz Baba? Neden sakladın bunları benden? Ah oğul ah. Bazı şeyleri anlatmak sandığın kadar kolay değil. Ben hayatta olduğum sürece yalnız olmayacaksın. Her an amcan yanında.
Elini uzattığında tutacak kadar yakında olacak. Sana söz Elif. Emniyette komiser yardımcısıydım. Çalışkan, cevval, tuttuğunu koparan bir memurdum. Üstlerim benden memnundu. 2-3 ay sonra da komiserliğe terfi edecektim. Ne oldu sonra peki? Büyük bir dolandırıcılık dosyası üstünde çalışıyordum. Amirlerimden biri dosyayı kapatmak istedi. İtiraz ettim. Çünkü sonuca çok yaklaşmıştım. Tartıştık. Ondan sonra bilinmeyen numaralardan tehditler almaya başladım. Nasıl? Ölüm tehdidi mi? Geri adım atmaya zorladılar beni. Ama yılmadım. İnatla üstlerine gittim. Meğer amirim diye bildiğim kişi çeteyle suç ortağıymış. Birlikte komplo kurdular. Rütbemi aldılar elimden. Sonra peki? Ama yılmadım. Bütün istediğim o amirim dediğim adamı çeteyle işbirliği halinde kanıtlamak. Ölüm tehditlerini hiçe saydım. Ama sonra ailemi tehdit etmeye başladılar. Karım her gün yalvarıyordu. Bu işin peşini bırak. Sonunda olan sana olacak diye her gün dil döküyordu bana. Dinlemedim. İçine doğmuş gibi gece gündüz bana yalvaran karımı dinlemedim. Ne oldu peki sonra? Ne olacak? Bir gün eve geldiğimde karımla oğlumu kanlar içinde cansız yerde buldum. Koruyamadım onları Melih. Koruyamadım. Onların ölümüne ben sebep oldum. Karımı ve oğlumu koruyamadım. Benim yüzümden öldüler. Yani demem o ki, aileni ve sevdiklerini kaybetmenin ne demek olduğunu ben çok iyi bilirim evlat. Çok iyi bilirim. Ben bunları bilmiyordum Efruz Baba. Oğlum daha 4 yaşındaydı. Seni bulduğum günkü yaşında. Oğlumun yerine koydum seni. Seni çok sevdim evlat. Özür dilerim Efruz Baba. Söylediğim her şey için özür dilerim. Ne olur beni affet. İnanmıyorum, ciddi misin? Vallahi evet. Çok uğraştım ama Burcu'yu geri dönmeye ikna edemedim. Kızlar ne durumda peki? Elif çok üzüldü mü? Sorma. Burcu diyorlar, başka bir şey demiyorlar. Of ya, tam da rahat nefes almıştık. Ne yapacağız peki şimdi? Yapacağımız şey belli. Acilen başka bir bakıcı bulacağız. Bugün buluşalım mı? Ben şimdi Melek ablayla görüşmeye geldim. Biliyorsun duruşmaya 2 gün kaldı. Aa evet ya. Melek ablanın duruşması 2 gün sonra değil mi? Hı. İstersen buradan sonra okulda görüşelim. Hem sen de biraz daha dinlenmiş olursun. Tamam canım. Öğleden sonra görüşürüz.
Zeynep. Nasılsın abla? Nasıl olayım? Aynı. Sen nasılsın? İyiyim. Bir şey mi oldu? Ben aslında sana bir şey söyleyeceğim. Ben istemeden bir şey yaptım. Ne yaptın Zeynep? Ne oldu? Ben nasıl unuttum duruşma tarihini, nasıl? Bir sürü şeyle uğraşmaktan tabii. Ev sahibimiz vardı ya, Melih Bey. O geldi. Eve tadilat yaptıracakmış. Çok ilgilendi sağ olsun. Allah ondan razı olsun. Fakat o adam sıradan biri değil abla. Ne demek o, anlamadım. O adam Kenan Bey'in arkadaşı. Ne? Sen hastanedeyken sana kan vermişti. O zaman Kenan Bey'in arkadaşı olduğunu söylemişti. Abla, ben boş bulundum. İstemeden bir şey yaptım. O adama senin çocuğun olduğunu söyledim. Zeynep, ne yaptın sen? Ağzımdan çıkıverdi abla. Sonra hatırladım kim olduğunu. Bu değil. Bu da değil. Sence hangisini giysem daha tarz olurum? Bunu mu yoksa bunu mu? Şu. Güzel ama biraz abartılı. Yani sabah için bence uygun değil. Diğeri de yazlık zaten. Üşürsün. Of ya! Peki bunlar? Renkleri uyumlu değil. Bunlarla tarz olamazsın söyleyeyim de. Niye öyle diyorsun ki? Bence gayet güzel. Değil. Ben her şey yakışır bir kere. Of ya. Burcu olsaydı hemen karar verirdi işte. Buldum. Ne buldun? Burcu'yu nasıl geri getireceğimizi buldum. Nasıl? Nasıl geri getireceğiz? Bak dinle. Peki avukatı tutan Kenan mı o zaman? Bilmiyorum abla. Ama bu kadar tesadüf olabilir mi? Yani adam Kenan Bey'in arkadaşı işte. Ama dur bir saniye. Kenan benim hapiste olduğumu yeni öğrendi. Avukat 2 aydan biridir var. Ya haklısın. Hatta Kenan Bey öğrendiğinde çok şaşırdı demişti. O zaman o adam her şeyi iyi niyetinden mi yapıyor? Yani eve tadilat yaptırıyor. Avukat tuttu, seni ziyarete geliyor. Niye yapıyor bütün bunları? Bilmiyorum Zeynep. Gerçekten bilmiyorum. Nasıl abi, anlamadım. Raporda belli mi olur diyorsun sen şimdi bundan? Ay ben böyle işin ya. Katil damgası mı yiyeceğiz abi durduk yere şimdi? Şeyda, ne işin var burada ya? Erkut sen neden bahsediyorsun ya? Ne katili, ne raporu? Yok kızım ya, bizlik bir şey değil. Bir arkadaşın mevzusu o. Erkut bana yalan söyleme. Her şeyi duydum. Erkut çabuk anlat. Şimdi görsünler bakalım. Tuğçe dur yapma.
Yapacağım işte. Yapacağım. Hatta sen de yap. Ya Tuğçe yapma ne olur. Yapma Tuğçe. Burcu'nun gitmesine izin vermeyeceklerdi. Onu göndermek nasıl oluyormuş? Görsünler şimdi. Ne yapıyorsun Tuğçe? Yapma ne olur. Bırak Elif. Tuğçe dur. Ne yapacaksın ki onunla? Şimdi görürsün. Dur kızacaklar bize. Tuğçe yapma gel. Tuğçe yapma. Ne oluyor burada? Ne bu gürültü? Nerede Burcu? Nereye gitti? Kızım gitmek istedi gitti. Hiç de bir kere. Sen hiçbir şey bilmiyorsun babaanne. Halacığım ne yapıyorsun ama? Eğer bakıcımız gelmezse Elif'le ben böyle patırtı yaparız işte. Aa, çok şımardınız ama. Ne bu böyle başınıza büyük hareketler canım? Siz de o zaman... Tuğçe, sus bakayım. Senin dilin fazla uzadı. Biz sana nizam ahlakı öğretemedik herhalde. Senin karşında babaannem var. İşittin mi beni? Anneciğim tamam kızmayın. Tuğçe babaannesine saygısızlık etmek istememiştir. Öyle değil mi Tuğçe? Büyüklerine hiç saygıları kalmadı. Yazık, çok yazık. Çabuk odanıza çıkın, çabuk. Ama... Tuğçe, beni sinirlendirme artık. Hadi bakayım. Ya... İyice arsızlığı ele aldınız. Ama biz Burcu'yu geri istiyoruz. Buraya gelsin. Burcu, Burcu, Burcu. Kızım sus. Ben deminden beri ne diyorum size? Siz iyice laftan anlamaz oldunuz. Bizim istediklerimiz hiç mi önemli değil? Biz artık çocuk değiliz babaanne. Biz bakıcımızı geri istiyoruz. Bak bak, laflara bak. Madem çocuk değilsiniz, ne bakıcısı? Ama... Tuğçe'cim böyle olmaz ama. Olur hala. Eğer bakıcımız geri gelmezse her gün böyle patırtı yapacağız işte. Değil mi Elif? Kızlar. Yok, siz beni delirteceksiniz. Vallahi de billahi de delirteceksiniz. O olacak sonunda. Asıl bu ayıp bizim. Bunlara hiçbir şey öğretememişiz belli ki. Özellikle sana Tuğçe. Anneciğim tamam sakin ol. Sakinlik mi kaldı kızım insanda? Bana bakın. Sesinizi duymayacağım. Çıtınız çıkmayacak. Anlaşıldı mı? İpek, sustur şunları. Ben çıkıyorum. Başım tuttu tutacak. Cık, cık, cık. Yazık, yazık. Ya sana inanamıyorum ben. İnanamıyorum Erkut. Ya sonunda cinayet işleyecek noktaya geldiğine inanamıyorum. Ya sen delirdin mi? Nasıl yaparsın böyle bir şey? Ya kızım, gözdağı verelim diye şey ettik biz aslında. Erkut böyle gözdağı mı olur? Ya kasten adam öldürmeye teşebbüsün hapse girersin. Şşş, yavaş. Birisi duyacak. Ya sen nasıl böyle bir şey atlarsın? Ya nasıl bu kadar şuursuz olabilirsin Erkut? Tamam Şeyda, gelme üstüme. Git artık bak, Murat gelecek şimdi. Hiçbir yere gitmiyorum. Ya kim gelirse gelsin. Ya yazıklar olsun Erkut sana ya. Bir kız için yaptığın şeylere bak. Hayır bir de seni sevse içim gam yemeyecek. Tamam Şeyda, anladım. Git artık. Ya sen o kızın umrunda mısın ki acaba ha? Böyle şeyler yaptığını bir duysan, ya bırak seni sevmeyi, senin yüzüne tükürür be. Şeyda, yeter artık. Git diyorum ya. Ha, gidiyorum zaten. Ama bundan sonra benim de yüzümü göremeyeceksin. Of Zeynep, of ya. Yaktın kül ettin beni be ya. Bir aklımdan çıkarabilsem seni. Bir günüm de geçse seni düşünmeden. Siz, bir dakika beni dinleyin. Gidin buradan.
Gidin. Konuşmamız lazım. Benim sizle konuşacak hiçbir şeyim yok. Ne oluyor ya? 2 dakika dinleyin beni. İstemiyoruz sizi bu mahallede. Rahat bırakın artık beni ya. Bak, sana hayatını kurtaracak bir teklifim var. Ve inan bana, pişman olacaksın. Ne istiyorsun? Farklı bir şey değil. Geçen sefer yaptığın aynısını. Yani? 2 gün sonra duruşma var. Duruşmaya gideceksin. Söylediğin şeylerin aynısını tekrarlayacaksın. Bu sefer 2 katı para alacaksın. Anlaştık mı? Nasılsınız Melek Hanım? Burada nasıl olunur söyleyeyim. Bir ihtiyacınız var mı? Teşekkür ederim. Benim için her şeyi fazlasıyla yaptınız zaten. Çok az kaldı. 2 gün daha dayanın. Kaç 2 gün acaba? Melek Hanım. Avukatla konuştum. Tahliye neredeyse imkansız diyor. Gerçi size de söylemiştir ama. Son ana kadar elimizden ne geliyorsa yapacağız. Umudunuzu kaybetmeyin. Sonuçta dışarıda sizi bekleyen bir hayat var. Benim artık ne bir hayatım ne de başka bir şeyim var. Hiçbir şeyim yok benim. Kızınız var. Evin tadilatı için uğradığımda öğrendim. Bir kızınız varmış. Evet var. O evde kalmıyor sanırım. Hayır. Eğer nerede olduğunu söylerseniz... Ona da yardımcı olmak isterim. Gerek yok. Yani benim için çok fazla yardımcı oldunuz zaten. Ben daha fazla yük olmak istemem. Yok, hayır. Görüş bitmiştir. İnanamıyorum Selim. Şükürler olsun yanımdasın. Asıl ben bu yüzün senin parmağında olduğuna inanamıyorum. Tüm bu olanlar gerçek mi? İyi misin? Senin yanında kötü olmam mümkün mü? Hadi oturalım. Vallahi 10 parmağımda 10 marifet var be aşkımın. Yani bak ben hayatım boyunca böyle bir kek yemedim. Afiyet olsun. Kız, sen kekine senden fazla ilgi gösterdim diye kıskandın mı bakayım? Ama hani yavrum beğensek bir türlü, beğenmesek bir türlü. Ne oldu Karagözlü Ceylan'ım? Senin canın bir şey mi sıkıldı? Ha? Murat, söyleyeceğim ama şimdi sen hemen hayır diyeceksin. Ya güzelim, benim senin bir istediğine hayır dediğim ne zaman görülmüş? Yani eğer yapabileceğimiz bir şey varsa icabını hallederiz. Ya hani İzmir'deki bir kuzenimden bahsetmiştim ya. Ha? O dükkanı açmış. Ne yapalım yani? Biz de kralını açarız burada. Ya hayatım öyle kolay mı?
Daha önce açmaya çalıştık, başımıza neler geldi gördün. Ya kuzenim şimdi beni çağırıyor. Hem öyle sermaye falan da gerek yok. Hemen başlayacağım. Ya güzelim, bak biz seninle bu konuları konuşmadık mı? Hem öyle hop deyince de bir anda her şeyi arkamızda bırakıp gitmek kolay mı ya? Hem nasıl gideceğiz ki? İşte böyle. Bu ne? Biletlerimizi aldım. Güzelim sen ne yaptın ya? Ya aşk olsun. Hani ben senin her şeyindim? Ha? Hani sen benimle her yere gelirdin? Yalan mıydı onlar? Ya bak yavrum, bana her şeyi söyle. Şu yüreğimi sök, al at blenderın içine. Ama böyle şeyler söyleme. Ben senin için tabii ki de her şeyi yaparım. O zaman? Ya güzelim, bak sen iste. Ben seninle cehenneme bile gelirim ya. De işte babama ne diyeceğim? Ya aşkım şimdi bir şey demeyiz. Sonra oraya bir gideriz. Oradayken arar söyleriz işte. Aşkım benim. Önce para sonra mal. Sen benimle dalga mı geçiyorsun aslanım? Nerede gerisi? Yok gerisi. Anlaştığımız para buydu. Sen yanlış anlamışsın aslanım. 20.000 eksik var burada. Mal almak istiyorsan tamamını vereceksin. Yok 20.000 falan. Ne kadar istediyseniz getirdim. Tam satış zamanı fiyatı mı yükseltiyorsunuz? Almıyorum. Ne haliniz varsa görün. Salim, sen paradan anlaştık demedin mi lan bana? Anlaştık abi. Herif fiyat kırmaya çalışıyor. Sen benim canıma kastın mı var lan? Abi vallahi... Kaç kere diyeceğim sana ya sıkışmadan kimseye getirmeyin diye bana lan. He? Kaç kere? Abi kulun kölen olayım, yapma. Ya... Bu araba Arzu'nun arabası.